Merhabalar. Bilgiye odaklı ve derinlemesine bir yolculuğa hazır mısınız? Bugün sizin için Vestel Beyaz Eşya yani VSB'nin finansal durumunu mercek altına alıyoruz. Bu tür analizleri kaçırmamak isterseniz kanalımıza abone olmayı da düşünebilirsiniz tabii. Şimdi elimizde iki önemli belge var. Biri VSB'nin 30 Haziran 2025 tarihli en güncel yarı yıl faaliyet raporu. Diğeri de şirketin son 10 çeyreklik finansal seyrini inceleyen daha kapsamlı bir analiz çalışması. Amacımız ne peki? Bu belgelere dayanarak VSB'nin geçmiş performansıyla bugünkü durumunu karşılaştırmak ve özellikle son veriler ışığında şirketin nereye doğru gittiğini anlamaya çalışmak. Hemen başta çok önemli bir konuya değinelim. Bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Altını çizerek söylüyoruz. Bizim amacımız sadece kamuya açık veriler üzerinden durumu anlamak ve bunu sizin için özetlemek. Peki, bu rakamlar ve analizler bize ne fısıldırıyor? Gelin uzmanımızla bu verilerin derinliklerine inelim biraz. Tabii memnuniyetle. Öncelikle en taze verilere yani 2025'in ilk yarısını kapsayan faaliyet raporuna bir bakalım. Net satışlar 35,9 milyar TL olmuş. Ama burada dikkat çeken şey geçen yılın aynı dönemine göre %17'lik bir düşüş olması. %17, ciddi bir düşüş. Evet, satışların coğrafi dağılımına bakarsak %45'i Avrupa, %32'si yurt içi, kalanı da diğer pazarlar. Kapasite kullanımı da önemli bir gösterge. Geçen yıl %71 iken bu yıl %60'a gerilemiş. Üretim adedi de benzer şekilde %15 azalmış. Ama en çarpıcı nokta sanırım karlılık tarafında. Şirket 2,87 milyar TL net dönem zararı açıklamış. Zarar mı? Geçen yıl kar vardı sanırım. Aynen öyle. Geçen yıl aynı dönemde 903 milyon TL kar vardı. Şimdi 2,87 milyar zarar. Favök tarafı da yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar o da çok düşmüş. Geçen yıl 3,3 milyar TL'ymiş, bu yıl sadece 136 milyon TL. İnanılmaz bir fark. Evet, bu da FAVÖK marjının %7,7'den %0,4 gibi yani neredeyse sıfıra yakın bir seviyeye çıktığını gösteriyor. Borçluluk tarafına gelirsek net borç yılbaşına göre 5,5 milyar TL artarak 17,6 milyar TL'ye ulaşmış. Bu durum net borç öz kaynak oranında %31'den %50'ye çıkarmış. Borçluluk da artmış yani. Evet. Bir de raporda Ar-Ge'nin önemine değiniliyor ama Ar-Ge personeli sayısında yıl sonuna göre bir azalma var. 626'dan 532'ye düşmüş. Anladım. Bunlar faaliyet raporundan çıkan güncel rakamlar. Peki elimizdeki diğer analiz, şu son 10 çeyreği inceleyen rapor, o nasıl bir tablo çiziyor? Bu riskleri daha mı belirginleştiriyor? Kesinlikle. Çok doğru bir nokta. O analiz raporu aslında bu son verilerin daha uzun süredir devam eden bazı olumsuz trendlerin bir sonucu olduğunu gösteriyor. 3 ana başlık öne çıkıyor diyebiliriz. Birincisi, karlılıktaki ciddi erozyon. Yani sadece son çeyrekte değil, son 10 çeyreğe baktığımızda brüt ve esas faaliyet kar marjlarında sürekli bir düşüş görüyoruz. Mesela brüt kar marjı %16 seviyelerindeyken şimdi %7,9'a kadar inmiş. Hatta 2025'in ilk 2 çeyreğinde üst üste faaliyet zararı yazılmış. Üst üste 2 çeyrek zarar. Peki nedenleri ne bunun? Temelde birkaç neden var. Düşen kapasite kullanımı bir etken, maliyetler satışlar kadar hızlı düşmüyor, özellikle sabit giderler yapışkan maliyetler dediğimiz türden giderler, Evet. üretim azalsa bile büyük ölçüde devam ettiği için marjları baskılıyor. Bir de rekor seviyelere ulaşan finansman giderleri var ki bu çok önemli. Sadece 2025'in ikinci çeyreğinde 5,3 milyar TL'ye ulaşmış bu gider. 5,3 milyar TL finansman gideri. Tek çeyrekte muazzam. Evet, muazzam. İkinci kritik nokta da artan borçluluk ve özellikle kur riski. Net borç sürekli artıyor tamam ama FAVÖK'teki bu çöküşle birlikte net borç FAVÖK oranı artık endişe verici seviyelere gelmiş. Fakat asıl büyük risk bence bilançodaki 11,7 milyar TL'lik net yabancı para açık pozisyonu.
11,7 milyar TL açık pozisyon. Evet, bu şirketi TL'deki olası değer kayıplarına karşı aşırı derecede kırılgan hale getiriyor. Yani karlılık üzerinde yönetilmesi çok zor, yapısal bir baskı yaratıyor bu durum. Anladım. Yani bu kur riski hem kârı aşağı çekiyor hem de borcun TL karşılığını arttırarak borçluluk oranlarını daha da kötüleştiriyor. Çift taraflı bir baskı var anladığım kadarıyla. Kesinlikle, aynen öyle. Üçüncü olarak da sektörün kendisi de zorlu bir dönemden geçiyor. İç piyasada sıkı para politikası var, talep düşüyor. Ana ihracat pazarı olan Avrupa'da ise rekabet kızışmış durumda, özellikle Çinli üreticiler nedeniyle. Hı hı. Türk BEST verileri de bunu teyit ediyor zaten. Yani Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verileri. Yılın ilk yarısında iç satışlarda %8, ihracatta %5 düşüş göstermiş. Rakip Arçelik de benzer zorluklar yaşıyor tabii. Ama onlar bazı yeniden yapılanma adımları atarken analize göre Vespe bu süreçte biraz daha nasıl diyelim reaktif kalmış gibi görünüyor. Gelişmelere tepki veren konumda. Peki tüm bu bulgular, bu trendler, bunların birleşimi ne anlama geliyor sonuç olarak? Analiz raporu oldukça net bir tavsiye veriyor. Satendex 6 getiri. Bu bayağı kuvvetli bir sinyal. Evet, evet. Analiz bu tavsiyeyi verirken aslında şunu vurguluyor. Şirketin piyasa değerlemesi düşük görünebilir. Mesela fiyat defter değeri oranı 0,47 civarında. Ama bu durum bir alım fırsatından ziyade işte az önce konuştuğumuz bu derinleşen risklerin ve yapısal sorunların piyasa tarafından zaten fiyatlandığının bir göstergesi olabilir diyor. Hmm. Yani ucuz görünen şey aslında bu riskleri barındırıyor olabilir. Bir değer tuzağı olma ihtimali üzerinde duruluyor analizde. Piyasa sanki bu sorunları görmüş ve fiyata yansıtmış gibi. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken oldukça kapsamlı bir tablo çıktı ortaya. VSB'nin bu finansal durumunda sizin dikkatinizi en çok çeken, belki de işte bu çok kritik dediğiniz nokta ne oldu? Dinleyicilerimiz de görüşlerini yorumlar kısmında bizimle paylaşırsa çok seviniriz. Merak ediyoruz sizin yorumlarınızı da. Farklı şirketlerin finansal durumlarını da bu şekilde incelemeyi devam etmeyi planlıyoruz. Şöyle daha geniş bir çerçeveden bakarsak aslında, bu durum birçok önemli konuyu bir araya getiriyor bence. Yani bir şirketin kendi operasyonel performansı, içinde bulunduğu sektörün dinamikleri ve bir de genel makroekonomik koşullar. Bunların arasındaki karmaşık etkileşim çok net görülüyor. Özellikle Vespe örneği, yüksek borçluluk seviyeleriyle boğuşan şirketlerin hem iç talepteki daralmayı hem de dış pazarlardaki zorlukları aynı anda nasıl yönettikleri veya yönetmekte ne kadar zorlandıkları gibi temel bir soruyu bize tekrar hatırlatıyor sanki. Kesinlikle. Üzerine kafa yorulacak çok nokta var gerçekten. Vespe'nin finansallarına bu detaylı bakışta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de finansal kararlarında başarılar ve bol şans diliyoruz. Bir sonraki derinlemesine incelemede buluşmak üzere, hoşça kalın.